Efendim hayırlı bayramlar. Bayramın birinci gününde yayınımız da denk gelince biraz biliyorsunuz artık şu 4 senelik maratonumuzda bilirsiniz ki güzel günleri kutlamayı biliriz, hakkını veririz ve severiz. Hayırlı bayramlar olsun diyelim. Bugün çok heyecan duyduğum 2 tane konuğum var. Zaten yani ilişkilerine de bayılıyorum. Bir baba oğul. İzlediğim zaman onları hep böyle gıptayla bakıyorum. Gözüm yaşarıyor. Şükür diyorum, bir anne olarak her şeyden önce şükür diyorum. Bir sanatçının ömrünü vakfettiği sanat hayatında böyle yanında delikanlı bir evlatla yan yana yürümeye devam ediyor olması bence çok kıymetli. Yani insan böyle ister istemez diyor bakalım ben yaş aldığımda neler olacak, evlatlar büyüdüğünde neler olacak. O yüzden bayramın birinci gününde gerçekten ağırlanabilecek en doğru konukları ağırladığım için de çok mutluyum. Holding Carter diyor ki çocuklarınıza verebileceğiniz en büyük 2 şey kökler ve kanatlardır. Bence tabii bu hikayede karşılıklı olarak kök ve kanat, birbirine kök ve kanat olan bir baba oğul hikayesi görüyoruz. Selami Şahin ve Lider Şahin deyince. Hadi gelin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Özlemiştim sizi. Biz yılbaşına sizinle girdik, sizin haberiniz yok. Şimdi yılbaşında biz çok güzel bir program yaptık NTV'de, yılbaşı programı. Akşam ailece birlikteydik, izleyemedik. Ertesi gün tekrarı vardı. Biz tekrarını seyrettik NTV ekranlarında. Program o kadar eğlenceli ki doyamadık. Dedik ne açalım ne açalım? Selami Şahin'in 50. yıl 50. konseri. sanat yılı konseri. Evet, onu açtık. Bütün aile, anneler, babam, hepimiz çoluk çocuk oturduk sizi izledik. Ne güzel, ne mutlu. Ve 1 Ocak'ta sizinle başladık yıla. Ve böyle benim kızım çok ilgili müzikle. Ve böyle yapıyor. Aa, bu da mı Selami Şahin'in şarkısı? Aa, bu da mı Selami Şahin? Siz de anlatıyorsunuz ya öykülerinizi. Evet. Anneme yazdım, işte Zeki Müren'e yazdım. Taklit yapıyorsunuz. Evet. Ah benim kız bir hayran oldu. Ay dedi bütün şarkılar mı Selami Şahin'in dedim. Evet, bütün şarkılar Selami Şahin'in. Sağ ol. Selam söyleyin benden. Söylerim. Bütün şarkılar sizin. Evet. Nasıl? Her tür beste yapıyorum. Evet. Benden eser isteyen sanatçının sesine göre eser veriyorum. Mesela İsmail Türüt Karadeniz türküsü Tamam. istedi benden. Gürcü müsün, Laz mısın, gelin misin, kız mısın? Bakışlarından belli. Sen Karadenizlisin, sen Karadenizlisin. Bir bakıyorsun roman havası var. Kasımpaşalıyım, elim maşalı roman. Evet. Her tür var. Lelele canım, lelele gülüm, lele düşürdü aşkı beni dillere. Urfa türküsü gibi. Evet. O da benim. Evet. Siz şimdi bir başlasanız biz 3 gün sizi dinleyeceğiz şarkılarınızı. Evet. Potpourri halinde. Nasıl bir yetenek bu? Ne bu? Şimdi- Bu ne bu? Bu Allah vergisidir. Annemden ses aldım. Babam bir yerde bir kahve, çay ikram etsinler, bir dörtlükle teşekkür eder. Öyle mi? Rahmetli ikisi de. Allah rahmet eylesin. Yani oradan ses aldım. Oradan da bu şiir yazma kabiliyeti. İlk köyümüzde hala ilkokul var. Antakya'nın köylerinde Yaylada, Suriye hududuna yakın. Yoncakaya köyü. Eski adı Cındarlı. Bir tek ilkokulu okudum. 16 yaşında çıktım. 15-16 yaşında İslam köyden Antakya, Adana, Ankara, İstanbul derken 1,5 sene zarfında geldim. Tek başınıza mı? Tek başıma ama çalıştım, kazandım parayı, soğan ekmek yiyordum. Annem babama gönderiyordum. Onlara taptım Tanrı'dan sonra. Evet. Siz çok düşkünsünüz Evet, ailenize. Tapılacak Adası şarkısını da anneme yazdım. Evet. Çok ağladım konserinizi. Sen Tanrı'dan sonra inan tapılacak kadınsın. Anne baba hayattayken değerini bilmek lazım. Allah'a şükür hacca gönderdim. Kral ve kraliçe gibi İskenderun'da ev yaptırdım. Onları yanıma çok getirdim. Çok mutluyum. Allah'a şükür. İçim rahat yani. Bu çok önemli. Ve Sen tanıdın mı babaanneyle Evet, dedeyi? hatırlıyorum babaannem. Ya. Ben küçük yaşta vefat etti. İkisi de. Ama hatırlıyorum. Öyle Yani mi? böyle kucağına alışını, hiç Türkçe bilmezdi rahmetli. Sırf Arapça konuşuyordu. Tabii. Ya kalbe, ya ruhey diye beni severdi. Kalbim, Babama ruhum. derdim ki ne anlama geliyor, ne diyor babaannem?
Öyle severdi ya. Onu böyle, Bak kalbim ruhum demek. evet. Kalbi kalbim, ruhe ruhum. Beklenen torun tabii. Çok mu düşkündü lidere? Evet, istiyorum. Torun görmek istiyorum bir an önce. Evlat fındık, torun fındık içi. Fındık fındık içi. Evet. Ay çok güzelmiş. Sizde var mı çocuklar kaç yaşında? 2 tane benim çocuğum. Biri 15, biri 9. Allah hayırlısıyla nasip etsin ya Rabbi. Amin. Ama ne güzelmiş çocuk. Evlat fındık, torun fındık içi. Tabii. Bunu nasıl edeceğim? Çok güzel lafmış. Allah hepimize nasip etsin ya Rabbi. Amin. Ne dediler siz bu kadar büyük bir sanatçı olunca? Annem babam bunu derdi ki bana. 3 erkek 3 kızımız var. Aa, Senin dışında kimse bizi eve bile almıyordu. aa, Sen bize her şey yaptın. Hacca gönderdin. Ev yaptırdın. Yanına getirdin. Kral ve kraliçe gibi yaşattın bizi. Hakkını helal et oğlum der mi hiçbir insan anne baba oğluna? Ne demek dedim, benim için büyük şereftir. Anne baba hayattayken değerini bilmek lazım. Peki tabii böyle bir aşk evliliğinin aşk çocuğu olmak çok da büyük güzel bir aşk yaşamanıza sebep oldu. Tabii, Çok düşkün olduğunuz bir eşiniz ve çok sevdiğiniz çocuklarınız var. tabii. Allah'a çok şükür ki tanıştık. Bana 2 oğlum bir kızım. Maşallah. Dünyanın en büyük 3 hazinesini, ödülünü verdi bana. Evet. Ona sonsuz teşekkürler ediyorum buradan. Sağ olsun, var olsun. Ona da az şarkılar yazmadınız. Yaptım çok. Ne o kavga ettiğinizde sabah kalktınız? Özledim Ha? teninin kokusunu özledim. Onu yazdım. Bir de akşam olmadan, güneş batmadan bir gün bu eve geldiğini göreyim. Kurban keseceğim dedi. Akşam olmadan, güneş batmadan gel. Beni yalnız bırakma. Çok yaptım. Of. Bir de oturuyoruz bebekte yemek yiyoruz. Evet. Oraya o selam beni aslında resim mesim ona buna bakma, başım belaya sokma dedi. Bir de bakma ona şuna buna bakma, başımı belaya sokma, yaptı bunu. Bir şey söyleyeceğim. Konuşurken şarkı yapmak ne demek? Her İşte an aniden- değerlendiriyor. Aniden kapı çalıyor, ilham geliyor. Yani bugün beste yapacağım diye şartlamam söz değil. Hiç ummadım bir anda bir şey geliyor melodi, söz hemen. Ama eser yaptığın zaman başkasına benzerse aslını yaşatır. Taklit yapmak olmaz. Olmaz. Yazılmamışı yazmak, yapılmamışı yapmak çok önemli. Ve benim yaptığım besteler aradan düşün 70'li yılları düşün, kaç sene oldu. Hala genç çocuklar okuyor şarkıyı. Ama şimdi 75 kızmazsanız... yılında sen olmuyor sen. Kaç doğumlusunuz? 77 O zaman siz daha doğmamıştınız bu şarkı yaptığım zaman. olabilir. Ama şimdi kızmayacaksınız. Söz verin. Bir şey Yok. söyleyeceğim. Siz liderle de başka tamamlandınız. Benim bunu söylemem lazım. Evet. Şimdi şarkıların burada danıyorsunuz. Bir tanesinde niye, hepsinde niye eşlik etmiyorsun? Şimdi bir tanesinde size eşlik ediyor. Başka bir şey oluyor. Tabii. Bu baba oğul birlikteliğini biz çok seviyoruz. Tabii yani evlat gibi var mı ya? Yok. Vallahi. Ama lider de biraz siz anne babanıza nasılsanız size öyleymiş gibi geldi bana. Çocuklarımla şimdi benim annem babam bana lan bağırmak, kelime, el kaldırmayı bırak asla. İki arkadaş gibiydik. Ben çocuklarımla arkadaş gibiyim. Baba, oğul değil. Arkadaşız. Emretmek, bağırmak, çağırmak bende yok. Siz öyle bir değilsiniz zaten. Hayır yani ama birçok anne baba görüyorsun evladına bağırıyor, çağırıyor, yapma öyle falan, yanlış. Bir tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Güzel konuştuğun zaman evladına, dostuna, arkadaşına, eşine farklı oluyor. Bence bağırmak, çağırmak, küçük görmek, yapmak mümkün değil. Evet olmaz. Sevgi Olmaz. en güzeldir. Tabii, Şimdi tabii. biraz sana döneceğim. Olur. Nasıl bu hikayenin bu cephesi bana güzel görünüyor ama sana nasıl görünüyor? Zor mu, ağır mı? Var etmek kendini. Çünkü bu kadar büyük bir kıymetin içinde. Çok güzel bir eşlikçisin, çok güzel bir refakat ama aynı zamanda da çok donanımlı ve çok dolusun. Merak ediyorum dünyandaki. Şimdi tabii Selami Şahin'in oğlu olmak hayata bir nevi de 1-0 önde başlamak gibi. Evet ama biz bir yandan da eksiden de başlamak. Eksiden de başlıyor ama hiçbir zaman eksi tarafını ne babam tarafından aldım ne çevremden de alıp bunu kabul ettim. Her zaman dik başlı, kendi istediğimi, kendi hedeflediğimi yapmak isteyen bir adam oldum. Müzikli bir evde doğdum. Evet. Adını Zeki Müren koydu. Evet. Zaten her şey böyle başlıyor.
İşte İzmir fuar dönemlerinde o kuliste bekleyen sepetteki bebektim. İşte bir devamında işte Bülent Ersoylar, Ajdaların dönemi Lider Müzik şirketini kuruyor babam 81 yılında. Hatta bu lider hikayesini de anlatayım Ay isterseniz. evet lütfen. 81 yılında baba Zeki Müren'in teşviğiyle bir müzik şirketi kuruyor. Ve şirketin adı Lider Müzik oluyor. Zeki Paşa diyor ki Selami Daha sen Şahin'e, yoksun. ben daha yokum. Ben 85'liyim. Ee, Babama şirket kurması ve prodüktör olarak hayatına aktif olarak devam etmesini tavsiye ediyor ve destekliyor. Bir müzik şirketi kuruyorlar. Şirketin adı da Zeki Müren koyuyor, Lider Müzik koyuyor. Ve o dönem 3-4 albüm babayla Zeki Müren beraber çalışıyorlar. Çok güzel albümler yapılıyor. Tabii. Lider Müzik 50 şirketinde. şarkımı okudu yani. Evet biliyorum. Hepsi konserleri tam çalıştım ben. Evet. 50 şarkınızı okudu, onların hepsini biliyorum. Evet. 85 yılında da annem bana hamile ve doğum günü, sancının geldiği gün annem babayı arıyor. Selam diyor, hani sancım geldi, Bebek hastaneye geliyor. gitmemiz lazım. Baba da o sırada Zeki Müren'in yeni albümünün yönetmenliğini yapıyor, okumasını yapıyor. Eyvah gelemedi. O sıra apar topar tabii ki Zeki Paşa'dan izni istiyor ve hastaneye geliyor. Hastanede ben doğuyorum. Bir erkek çocuğu olduğunu öğreniyor Selami Şahin ve Paşa'yı arıyor. Paşam diyor, bir erkek evladım oldu, adı ne olsun diyor. O da Firman gibi lider olsun diyor ve benim adımı Zeki Müren koyuyor. Ama altınlar bayağı bol miktarda hediye. Allah razı olsun. Vay, Gönlü, ne gönlü güzel. bolmuş Ne rahmetlinin. güzel. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Devamında hep tabii müzikli bir ev. Devamlı babam Özledim'i gözümün önünde yazdı. Ben Sevdalıyı, Sen Belalıyı önümde yazdı. Yani çoğu insanın bildiği şarkıların hepsinin gözümün önünde nasıl bestelendiğini, nasıl söz yazarlığı nasıl yapılır hepsini babamdan öğrenmiş Gördüm, oldum bu evet, evde, bu tabii. okulda. Devamında da ben de teşviklendim tabii ki. Ve Sesin de güzel. tabii yetişiyorsun yani Tabii. baba da var, çevrende bir sürü müzisyen var. Kulağın doluyor zaten müzikle. Bir sürü aranjör, müzisyen Tabii. çevremiz var. Orada da doğunca sen de bir şekilde donanımını büyüyebiliyorsun, öğrenebiliyorsun. Daha sonra ben 2004 yılında liseyi bitirdim. Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünü kazandım. 6 senede okulumu bitirdim. Çünkü resim kabiliyetim de vardı benim. Çok iyi bir ressamım ayrıyetten. Ne güzel. Evet, kara kalem yeteneğim vardı ve bu yeteneğimin doğrultusunda biraz daha güzel sanatlara evrildim. O dönemde biraz aslında konservatuarı da hayal ediyordum ama babama sorduğumda babam hep şunu söylüyordu. Zaten müziğin içinde doğdun, burada öğreniyorsun. Bence ikinci mesleğine, ikinci yeteneğine yani resim yeteneğine yönelmelisin deyince Zaten daha konservatuar mı olur? Saydığın evet, isimlere okul, bak. evet. Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesini bitirdim. Bitirdiğim sene 2010 yılıydı ve Lider Müziğin şirketinde de artık prodüktör ve müzik direktörlük görevine getirildim. Babam dedi ki Dedi müzik ki, şirketini gel artık yanıma. sizler yönetmeniz gerekiyor dedi. Ablan dahil oldu mu Benim kardeşleri? üç kardeşiz biz. Tamam. Meryem İrem var 96'lı. Evet. Bir de 87'li Emirhan Şahin var kardeşim. Yani Ben işte- en büyükleriyim. Biliyorum ama kız kardeşin ya da erkek kardeşin de meseleye dahil oldu mu yoksa sadece sen mi? Biz bir aile şirketiyiz Evet. Lider Müzik olarak. Emirhan da Meryem de zaten beraber prodüktörlük görevimizi Tamam. yapıyoruz. Birliktesiniz orada. Aynen. Sadece Emirhan'la Meryem şu anda kamera önünde değiller. Biz daha kamera önündeyiz. Anladım. Ama Hem de- onlar hala sizinle çalışıyor Tabii, aslında. aile Siz hep şirketi bir olarak. aradasınız. Biz Evet. tabii bir arada. Bir aile El ele şirketiyiz. göz gözeyiz. Ne güzel, şükür. 2010 yılında Lider Müziğe prodüktör olarak genç bir yaşta geliyorum ve Selami Şahin'in de menajerliğini alıyorum aynı anda. Oo. Aynı anda okulu bitirmişim. Bir yandan kendi sahnelerimi de yapıyorum. Çeşitli İstanbul sahnelerinde, kulüplerinde. Çok iyi bir orkestrayla. Bir yandan da Selami Şahin'in menajeriyim, vokaliyim ve bir baktım bir entertainment, bir hayatın içindeyim. İlk menajerlik, prodüktörlük işimi aldığımda kendimi ispatlamalıydım babaya. Hem de Tabii, herkese. müzikal olarak ispatlamam gerekiyordu. İlk prodüktörlük işim ben bir tek kadın sevdim düeti oldu. Burcu Güneş'le Selami Şahin düeti. Çok güzeldi. Benim projemdir o. Gerçekten Evet. çok güzeldi. Baba ilk önce böyle pek istemedi, yanaşmadı. Ya bu şarkıdan emin miyiz dese de ben biraz daha tabii direktör olarak hayır bak bana güven, çok güzel geçecek bu şarkı.
diskografinde çok önemli bir yer alacak dedim. Şimdi başladım, kimle yapabilir bu şarkıyı? Onu düşünüyorum, olur mu olmaz. Bunu düşünüyorum, olmaz. Bir gün bir alışveriş merkezinde babayla yürüyoruz. Karşıdan Burcu Güneş bize doğru yürüyor. Ben de bir anda şimşekler çaktı. Ya. Dedim ki bu şarkının düeti Burcu Güneş olmalı. Geldik, Burcu ile konuşuyoruz. Selam abi nasılsın, lidercim nasılsın? Sohbeti açıyor. Benim de aklımda böyle soracağım. En sonunda böyle cesaretimi topladım, sordum. Burcu dedim, bir şarkı var elimizde. Babayla düet yapmak istiyoruz. Beraber Yapar düet mısın? yapar mısın? Burcu da düeti çok sıcak karşıladı. Hemen şarkıyı yolladım. Şarkıyı da çok beğendi. Dedim ben bu düeti yapmak istiyorum. Peki bu işin kim aranjörü olmalı? Mustafa Ceceli'ye gittim. Dedim Mustafa bir şarkı var. Burcu ile babayı bir araya getiriyorum. Benim de ilk prodüktörlük işim. Çok önemsiyorum. Bu aranjmanı çok sesli, biraz Onlu Tunç düzenlemelerine benzeyen çok sesli, çok çağdaş bir aranjman hayal ediyorum. Mustafa Ceceli de çok güzel bir aranjman yaptı bize ve bugün tüm dijitallerde toplam dinlemesi 100 milyonu geçen bir şarkı. Evet. Ve Selami Şahin diskografisinde 1. sıraya yerleşen bir şarkı oldu. Bunun onurunu, gururunu şimdi yeni yaşıyorum ve anlıyorum. Yaşanmaz bir Ya ne misin? kadar güzel bir iş yapmışız, ne kadar ilk işimde önemli bir iş yapmışım. O yüzden Muhteşem bir şey. babama da buradan çok teşekkür ediyorum. Bu konuda Ne beni demek. destekledi. Hem demek. prodüktör olarak hem menajer olarak her zaman arkamda durdu. Ve beraber bir şeyleri başardık bu yıllar içerisinde 2010'dan bugüne. Bir sürü proje yaptık. İşte Şimdi- 50. yılları yaptık. Evet, şimdi hepsini konuşmamız Hı hı. lazım. Çünkü benim babacığımla da siz sahneye Evet. çıktınız. İsmail Şahane Dilenci. bir müzikal yaptınız ve babam sizinle birlikte sahne aldı. Uzun zaman sonra tiyatro sahnesine çıktı, turnelere gittiniz. Onun galiba en mutlu olduğu zamanlardan biriydi. Sonra Küçük Çiftlik Park'ta da ben izlemeye gelmiştim sizleri. Galamız vardı. Vay be. Galanıza. Yıllar nasıl geçiyor değil mi? Çok hızlı geçiyor. Biraz Abba Queen müzikalini feyz alarak başlattığımız bir şeydi. Evet. Türkiye'de bir ilki taşıyordu. Evet. Damla Cercisoğlu yönetmenimizdi. Tiyatro Kedi ortaklığında yaptık. Hakan Altıner, İsmail abi, Suna Keskin gibi Evet. çok önemli oyuncularla bir arada oldum. Ya benim de ilk oyunumdu. Evet. Benim aklım hiç başrol de yoktu. Benim aklıma Hakan Hoca ile Damla girdi. Ya sen niye yapmıyorsun müzikali? Dans var. Oyunculuk vermen lazım. Bir yandan şarkı okuyorsun. Bu üç kombinasyonu çalıştırdığım bir ortam. Biraz gözü korktu ilk etapta ama sonra prova sırasında İsmail abiler, Suna ablalar o kadar beni rahatlattılar ki. Öyledirler. Ya hep böyle işte bir şey yaptığımda gelir misin? Bir kenara çeker. Ya şöyle oynasan, böyle yapsan, böyle hissetsen. Zariftirler bir de. Onlardan acayip şeyler öğrendim. Evet. Hele İsmail abini hiç unutmuyorum babanızın. İlk prova okuma günüydü. Prodüktördü İsmail abi. Prodüktörü evet, oynuyordu. prodüktör oynuyordu. Karakteri aldı, tekstini aldı. Oradan çıktı un kapanına gitti. Gider. Un kapanında bir sürü plakçı çarşılarını geziyor tek tek. Yapımcılarla çay içmeye içeri giriyor. Çay içeceğim diyor, sohbet edeceğim diyor. Seni tanımak istiyorum diyor. Ve hep un kapanına gidip orada karakterleri görürdü ve oradan esinlenip oyununa öyle devam ederdi. Yapar. Ben Vay. acayip böyle şok olmuştum. O kadar saygı duymuştum ki İsmail abinin bu yaşında buna her gün gidip prova dışında da bunu ziyaret edip bunu yapması o kadar hoşuma gitmişti ki. Babalarımızla gurur duyuyoruz Evet, değil mi? duyuyoruz. Şükür. İyi ki varlar. Çok böyle her gelen babamla da bir bağ olan konuk geldiğinde ve böyle babamla ilgili bir şey anlattığında ben gene böyle gurur Ama duyuyorum. kalbi yüreği çok güzel. Evet. Çok. Pırlanta Allah gibi. için. Öyledir gerçekten. Yani çok değişiktir benim babam. Böyle Kadınlar Günü mü oldu? Bizim sitede koşu yolunda bakarsın babam kocaman çuval dolusu gül almış kadınlara sokakta tek tek gül dağıtır. Diziye başlar set, hava soğuktur, gider Eminönü'ne örgü çetikler alır, bir çuval sete götürür, hepsinin ayağına ayakkabısının içine giysin diye çetik dağıtır. Vay be. Yani gerçekten çok, hepiniz bence öylesiniz. Yani Bu jenerasyon Duygusallık bu. çok Provalarda da öyleydi. Böyle poşet poşet börekler, gelir. Hep eli dolu tatlılar. gelir. Evet. İnanılmaz bir adamdı. öyle. Onu tanıdığım Herkes- için çok mutluyum ben. Teşekkür ederim. Çok O da kıymetli sizi bir adam. tanıdığı için çok mutlu, biliyorum. Çok konuşuyoruz hala da. Hep o müzikal dönemini anlatır. Çok heyecanlı bir Nerede bütün- yaşıyor? İstanbul'da mı yaşıyor? İstanbul'dalar. İstanbul. Evet, Çok İstanbul'dalar. selam söyle buradan Baş selamlarımızı üstüne. gönder. Evet, buradan selamlar. Turneye gidiyoruz derdi, böyle arardı. Turneye gidiyoruz Ceyda. Çok heyecanlanıyordu turne olduğu zaman. Ne
güzel bu Evet. anılar ve İşte bizler güzel de. anılar kalıyor. Evet, güzel İyi ki anılar yaşamışız. kalıyor. Bana şahane bir plak geldi. Tamam. İmzalı bir plak. Evimin baş köşesinde duruyor. Ve şimdi bayramın ilk gününde ya böyle dijital platformda hemen Selami Şahin 50. yıl yazıp liderin de olduğu o muhteşem konseri dinlemenizi sevgiyle tavsiye ederim. Ya da bir müzik aplikasyonunda Selami Şahin'in en güzel eserlerini Türkiye'nin en iyi sanatçıların seslendirdiği bu muhteşem albüm serisini bu bayram gününde dinlemenizi sevgiyle tavsiye ederim. Bir tane plak bende var. Ben muhtemelen siz burada bu programı seyrederken o plağı dinliyor olabilirim evde. Çünkü bayılıyorum. Lütfen son albüm serisinden de bahsedelim mi zamanımız varken? Şimdi biz hep babamızla hayalimizdi bir saygı albümü yapmak. Bugün Evet. yaparız, yarın yaparız derken 2023'te artık meşaleyi yaktım. Evet. Gene sen başlattın Evet, hikayeyi değil mi? meşale. Helal olsun Kardeşim vallahi. Emirhan'la beraber yine. Meryem de öyle, kız kardeşim. Üçümüz hadi yapıyoruz artık dedik ve şarkı dağılımlarına başladık. Bayağı zor bir şey bu. Evet. Şarkı dağılım Tabii. yani insanın hayatını kolaylaştıramadınız mı? 3 çocuk bu şarkılar hangi birini seçip hangi albüme koysun? Yani 3 tane albüme yetmez. bir elin sesi yok ama Tabii. tabii. Tabii bizi şu handikap bekliyordu. zor. Selami Şahin'in bugüne kadar 1000'e yakın yaptığı eseri var. İşte ne yapacağız? Ve 1000 eserin içindeki 300 şarkı hit. Biz de projede bunu 50'ye indirgeyerek 5 volüme böldük. Her albüm 10 şarkı oluyor. Ha daha 2 albüm daha gelecek. 2 albüm daha geliyor. Şimdi Atiye, Derya Bedavacı, Sakiler, Birsen Tezer, Sıla, Teoman, Rubato, Elif Sanchez, Kenan Doğulu, Gripin ilk albümdeki sanatçılar. O yüzden diyorum müzik aplikasyonunda hemen açıp dinleyin. Gökhan Türkmen, Can Ozan, Ceylan Ertem, Köfn, Göksel, Serkan Kaya, Linet, Ümit Yaşar, Koray Avcı, Elif Buse Doğan. 2. albüm. Şimdi 3. albümde Emircan İrek, Soft Analog, Emre Fel, Mabel Matiz, Yıldız Tilbe, Hakan Altun geldi. 13 Şubat'ta Nüket Duru'yu dinledik. Şimdi neler olacak? Kapanışı ben yapıyorum bu albümün. 3. albümü. 3. albümün 10. şarkısı. Ne söyleyeceğim? Mest Oldum'u okuyorum ben. Rahmetli Güllü'nün ve Müslüm Gürses'in okuduğu Mest Dalgın Oldum dalgın şarkısını. Söylesenize ikiniz. bakıyorken Olur. yollara. Gel. Hadi. Dalgın 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 bakıyorken yollara, tararararam. önümden bir afet geçti, mest oldum. Böyle güzel nasip olmaz her kula. Yürüyüşü edasına mest oldum, mest oldum, mest oldum aman. Bunu söyledi. Evet, Febio Taşel yaptı düzenlemesini. Süper. Sonra yüzümüzü artık volüm 4 ve volüm 5'e dönüyoruz. Okumayan Beş. kalmadı. Kime dövsek hemen memnuniyetle diyorlar. Onlara hepsine buradan sonsuz Evet, teşekkürlerimi çok teşekkür sunuyorum. ederiz Sağ olsunlar. yorumcu ve aranjör arkadaşlarımıza da. Kaldı mı aklınızda bir şey? Allah'a çok şükür sana yapılmasını istemediğin şeyi karşıdaki insana yapmayacaksın. Kimseye yanlışım olmadığı için yani bana yanlış yapan biri olsa da şiddetle değil yanlış anladınız böyle olmaz özür dilerim falan diyorum. Bakıyorsun bir tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır. Barışıyoruz. Aklımda şunu yapmadık bunu yapmadık kalmadı Allah'a çok şükür. Ne hissettiysem ne yaptıysam ödülünü gördüm. Yani onun için çok mutluyum. Her tür beste yapıyorum. Kimse bu da mı sizin ya? İnanamıyoruz. Okuyorum ben gazinoda bir gün bu da benim dedim. Bir kadın holding sahibi en önde kağıt yazdı. Sayın Selami Şahin Coşkun Sabah'ın bestesi ne zamandan beri sizin? O okudu çünkü. Ben de dedim albümü alın üzerine söz müzik Selami Şahin. Ayrılmayalım, ayrılmayalım, ayrılık rüzgarlarıyla savrulmayalım. Bana çiçek gönderdiği kartı da saklıyorum. Sayın Selami Şahin, bundan sonra adınız Selami Şahin değil, Selami bu da mı senin? Çok iyi. Selami bu da mı senin? Gerçekten bu doğru ama benim Doğru. kızım da bu da mı Selami Şahin'in? Bu da mı? Hakikaten sizin kod adınız bu olabilir. Allah'a çok şükür ben kimseyi benden küçük, benden büyük görmem. Ama benim kadar beste tutturan olmadı, zor. Yok. Bence de yok. Yok yok. Neden oldu? Annemi babama taptığım için Allah'ın bana bu ödülleri oldu.
Efendimiz'i 3 defa rüyamda gördüm. Muazzez Abacı okudu şarkıyı. İki elim kanda olsa gelirim. Yeter ki sen çağır beni efendim. Efendime yazdım. Evet. Hani benim için sen her şeyden kutsalsın. Sesin billur. Sen bir nursun efendim. Dualarım sana varmak içindir. Erişilmez bir yerdesin efendim. En sevdiğiniz şarkınız hangisi? Özledim çok önemli benim için. Belli Sen oldu. beni sen unutmuş gibisin. Ben hala deliyim, hala sevdalı. Çok var. Dün akşam yine benim yollarıma bakmış. Saysam bitiremem. Yayının sonuna gelirken bundan daha güzel bir bayram olur mu? Alın mikrofonları elinize. Vallahi içinizden ne geliyorsa şöyle 5 dakika söyleyin. Gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namerd olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsan adını anarsam namerd olayım. Bu da benim. Başka? Başka hanım zaten bir gün dedi ben gidiyorum dedi. Senin karnını çekemiyorum. Gazinolar o zaman 1 ay 2 ay sürüyor. Bu çocuklarla ben alıp gidip anneme Kartal'a gidiyorum. Annem babama gidiyorum. Ben de gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namerd olayım dedim. Şarkısı Yalan. öyle çıktı. Yalan. Sonra git başka bir şey söylemiş olmalısınız Evet. hemen. Sonra özledim teninin kokusunu diyerekten Tabii. geri. Yapar mı hiç? Ama Şimdi- kadın da haklı. Bir bakıyorsun Yıldıray Çınar mesela. Yunus'umun sevdasından, Köroğlu'nun arasından. Yani eskilerden Ahmet Sezgin, Şükran Ay, Neşecan. Neşecan okumayan eserlerimi kalmadı hiç kimse. Lider final şarkısı ne olsun? Hadi gel mikrofonla okuyalım baba. Hadi. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçasın, söküp atamıyorum. Alışmak sevmekten Daha zor geliyor, alışmak bir yara, bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım, boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem. Alıştım sana. dünyada en güzel ses su sesi, para sesi ve kadın sesi. Ay aldım da bak güzel sözümü de daha ne olsun bu bayram bana. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Evlatlarınıza da teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Size buraya de, geldim diye eşinize de. demiyorum. Sizin programınızı izliyorum. Siz gerçekten bambaşka bir insansınız. Çok teşekkür ederim. Kalbiniz, yüreğiniz, sunduğunuz programı bütün arkadaşlar izliyoruz diyor. Ve sizinle gurur duyuyoruz. Allah daim etsin bu başarınızı ya Rabbim. Eşinize, çocuklarınıza, bütün aile şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgi, saygılarımı sunuyorum. Çok kıymetlisiniz. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Biz buraya Ürettiğiniz- gelmekle lütfetmedik, şeref duyduk. Vallahi ben şeref duydum. Sağ olun. Binlerce eser var bize verdiğiniz ve bizi büyüttüğünüz her an için size teşekkür ederim. Ağlıyorsun, Büyüttüğünüz, evet, ağlıyorsun. mutlulukta. Aklıma ne geldi? Ağlama demenin ne faydası var. O da benim. En güzel gözyaşları mutluluktan olsun diyelim Evet. isterseniz. Evet, Mutluluk. ağlama demenin bir faydası yok. Mutluluk gözyaşlarıma teşekkür ediyorum. Selami Şahin'e teşekkür ediyorum. Bize verdiği bu muhteşem sanat hayatını bize hediye ettiği altın tepside sunduğu eserlere ve büyüttüğü pırlanta gibi çocuklarına ve yol arkadaşı Çok teşekkür eşine ederim. teşekkür Hepinize ediyorum. sevgi ve saygılarımı Ama en sunuyorum. çok anneciğinize, babacığınıza teşekkür Ah, ediyorum. canım benim, Bayram çok sağ ol. demek gidenleri anmak demek. Onlar olmasaydı bizler olmazdık. Tabii. Tüm gidenlere de buradan selamlar ve güzel bir bayram diliyorum. Mekanları Hoşça kalın. cennet olsun. Evet, Tüm gidenler. olsun. Her şey boş, her şey yalan. Sen Değil de biraz o yalan. Boş dünya şarkım var benim. Her şey boş, her şey yalan. Sen de biraz o yalan. Şu 3 günlük dünyada var mıdır baki kalan? Var mıdır baki kalan? Her şeyin Yok. şarkısını yapmış. Gerçekten inanamıyorum.
Kime yaptı son İyi, şarkısını? iyi ki varsın sen İyi de ki. babacığım. İyi ki varsın Ne güzel şarkılar canım, bırakmışsın bize. İyi ki tanıdım seni. O da bir şarkı. Bizim bitmez program. Siz bitirin bence. Evet, biz devam Biz- edeceğiz. Biz devam ediyoruz çünkü. Size iyi bayramlar. Biz 3 gün buradayız.